Merhaba, bugün Afrika menekşesi motifleri kullanarak size bir tane örgü anlatacağım. Ben 49 tane motif hazırladım. Bir tane motifimin ölçüsü 13 santim. Eninde 7, boyunda 7 motif olacak. TV battaniyesi olarak geçiyor, kanepe örtüsü olarak geçiyor, kanepe şalı olarak geçiyor. Bitirdiğimizde istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz. Ben burada sadece 49 motifle bir tane TV battaniyesi anlatmayacağım. Size ölçüler de vereceğim. Bebek battaniyesi yapmak isteyenler kaça kaç yapmalı ya da tek kişilik yatak örtüsü yapmak isteyenler kaça kaç yapmalı ya da çift kişilik yatak örtüsü yapmak isteyenler kaça kaç yapmalı. Onların ölçüsünü vereceğim. Siz de kendi motiflerinizin ölçüsüne göre motif sayılarınızı ayarlayacaksınız. Ben kendi motiflerimi birleştirdiğimde eninde 7, boyunda 7 motif olduğu için bir tane motifimde 13 santim olduğu için yaklaşık 90'a 91 TV battaniyesi ya da koltuk şalı çıkıyor. Sonrasında örgümüz bittiğinde etrafından yine sık iğneler geçeceğiz ya da ikili trabzanlar geçeceğiz ve süslememizi yapacağız. Bununla beraber en fazla 92-93 santimlik bir TV battaniyemiz olacak. Eni 93, boyu 93 gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz motifleri kullanabilirsiniz. Ben kendi motiflerimi hazırladım. Arkasında iplerimi bu şekilde gizledim. Düzgün şekilde iplerimizi gizliyoruz ve motiflerimizi hazırlıyoruz. Ben şimdi 7'ye 7 şeklinde örtünün mantığını anlatacağım, nasıl birleştireceğimizi anlatacağım. Size de bazı ölçüler vereceğim. İsteyen istediği ölçüde yapacak. Birleştirme tekniğimiz değişmeyecek. Etrafından sonraki süslemelerimiz değişmeyecek. Bana gelebilecek soruları tahmin edebiliyorum. O yüzden böyle seçenekler üzerine ilerleyeceğiz. Herkes bebek battaniyesi de yatak örtüsü de yapabilecek. Şimdi motifleri birleştirmeye geçelim. 49 tane motif bu şekilde yerleştirdim. Motiflerde de Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans ipler kullandım. Onların renk kodunu da ekleyeceğim. Her motifte aynı renkleri kullandım. Sadece sıra sayıları değişik. Ben yine trabzan tepelerin iç kanadını alarak ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Bununla söğüt hırka yaptık biliyorsunuz. Afrika menekşesi hırka yaptık, bohem hırka yaptık, mozaik hırka yaptık. Hırkalarda, yeleklerde, battaniyelerde, istediğiniz her türlü örgüde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntem bana daha kolay ve rahat geliyor. Siz iğne iplikle birleştirmek isterseniz iğne ile dikerek birleştirebilirsiniz. Karşılıklı tepeleri alırsınız ve dikerek birleştirebilirsiniz. Öncelikle motifleri aşağıdan yukarı doğru birleştireceğiz. Sonra arada açık kalan yerleri enine doğru birleştireceğiz. Toplam 49 tane motifi ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz ve tek bir parça elde etmiş olacağız. Sonrasında artık etrafından süslemelerini yapabiliriz. Artık ilmek kaydırmayla aşağıdan yukarı doğru birleştirmeye başlayalım. İğne ile dikiyorsanız da benim verdiğim sayılara uymaya çalışın. Karşılıklı ben hangi tepeleri alıyorsam, hangi zincirleri alıyorsam siz de oraları dikmeye çalışın. Böylece düzgün bir parça elde etmiş olursunuz. Motifleri örerken 3 milim tığ kullanmıştım. Yine birleştirmede 3 milim tığ kullanacağım. Birleştirmeyi de yine son sıralarda kullandığım Alize Cotton Gold'un 62 numarasıyla yapacağım. Dizdiğim sırayla birleştirmeye başlayacağım. Öncelikle önümüze 2 tane motif alıyoruz ve yukarı doğru benim 7 sıra olduğu için 7 sıra karşılıklı motifleri birleştireceğim. Öncelikle birinci sıradan başlayarak yukarı doğru karşılıklı 7 tane motif birleştireceğim. Sonrasında bu birleştirme bitince 7. sıra bitince yanına 7 tane daha motif ekleyeceğiz. Sonrasında yukarı doğru birleştirme işlemi bitince 7. sırada bitince yanına 7 tane daha motif ekleyeceğim. Önüme 2 tane motif aldım. İlmek kaydırmadan birleştirmeyi nasıl yapacağız? Motiflerde zincirlerin ve trabzanların V harfine benzeyen tepeleri var. Görüyorsunuz V harfine benziyor. 2 tane kanadı var. Kanadının bir tanesi dış yüzünde, güzel yüzünde, bir tanesi iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu iç kanatları alarak birleştirme yapacağız. Karşılıklı iç kanatları alacağız. Siz dikerken tüm tepeyi yani V harfini alabilirsiniz. Motiflerimizdeki birleştirme mantığı örgü bitene kadar değişmeyecek. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağım. Trabzan tepelerinin iç kanadını alacağım ve birinci zincirlerin iç kanadıyla bitireceğim. Sonra üzerine 2 tane daha motif ekleyeceğim. Motiflerin köşelerinde 2 tane zincir var. Zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Burada ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyorum. Birinci zincirlerle başlarsam bu kenara da geçmiş olurum. O yüzden başlarken ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Biterken birinci zincirlerin iç kanadıyla bitiyoruz. İkinci zincirlere yani bu kenarlara geçmiyoruz. Ördükçe daha net anlaşılacak.
Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Birleştirmeye ilmek yaparak başlıyoruz. İlmek için de sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. İpi aldım ve döndürdüm. Ben sihirli halkayı da böyle yapıyorum. İpi aldım ve döndürdüm. Halkaya girdim tığla. İpi halkadan geçirdim. Buradaki ipi çekerek bir tane ilmek oluşturuyorum. İlmeği oluşturduktan sonra tığdan çıkardım. Her zaman sağ taraftaki motiften başlıyoruz. Başlarken ne yapıyoruz? Sağ tarafta ikinci zincirin iç kanadına giriyoruz. Başlarken ikinci zincirlerle başlıyoruz. İlmeği aldım ve ikinci zincirin iç kanadından geçirdim. Ve ipi burada tutuyorum. Sol tarafta da ikinci zincirin iç kanadına giriyorum. İpi aldım. İkinci zincirin iç kanadından geçirdim ve bekleyen ilmekten geçirdim. Bu şekilde birleştirmemize başladık. Burada önemli olan dikerken de benim verdiğim sayılara uymanız. Benimle beraber ilmek kaydırıyorsanız da sağ tarafta hangi sayıyı aldıysak, hangi zinciri aldıysak sol tarafta onu alıyoruz. Sağ tarafta kaçıncı trabzanın iç kanadını aldıysak sol tarafta onu alıyoruz. Sıralı şekilde ilerliyoruz. İkinci zincirlerin iç kanadını aldım. Motiflerin bir kenarında benim 21 tane trabzan var. Sırasıyla trabzanların iç kanadını alacağım. Sonra birinci trabzanın iç kanadını aldım sağda. Solda da birinci trabzanın iç kanadını aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. İpi aldım ve 3 ilmeği birlikte çektim. Sağda ikinci trabzanın iç kanadı, solda ikinci trabzanın iç kanadı. Tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sağda 3. trabzan tepesinin iç kanadı, solda 3. trabzan tepesinin iç kanadı ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sayıları bilerek veriyorum. Sağda 4.'yü aldım, solda 4.'yü aldım ve 3 ilmeği birlikte çektim. Sırasıyla ilerlemezsek yamukluk olacak. O yüzden sırasıyla ilerlememiz gerekiyor. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Sonra trabzan tepelerinin iç kanadıyla devam ettik. Benim toplam 21 tane trabzanım var. Sırasıyla 21 tane trabzan tepesinin iç kanadını alıp kaydıracağım. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Elimi sıkmıyorum, tığı sıkmıyorum, buradan geçen ipi sıkmıyorum. Siz parmağınıza dolayarak örüyorsanız sıkı sıkı gergin gergin yapmayın. Sırasıyla 21 tane trabzan tepesinin iç kanadını alarak ilerliyorum. Sonrasında da hep aynı işlemi yapacağız. O yüzden pekişmiş olacak. Sıra sonunda trabzan tepeleri denk geldi. 21.'ler. Demek ki arada herhangi bir kaydırma yapmamışım ya da eksik trabzanım yok. Örerken yanlışlık yapmamışım. Trabzanlar bittikten sonra sıra sonunda birinci zincirlerin iç kanadını alıyorum ve bitiriyorum. Birinci zincirin iç kanadını aldım sağda. Solda da birinci zincirin iç kanadını aldım. Ve 3 ilmeği birlikte çektim. İkinci zincirlere geçmiyorum çünkü onlar bu kenarların zincirleri. Sonrasında yapacağımız işlem kaç sıra örersek örelim üzerine motif ekleyeceğiz. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağız. Trabzan tepelerini alacağız ve birinci zincirlerin iç kanadıyla bitireceğiz. Yani bu iki tane motifte yaptığımız işlemi üzerine kaç tane eklersek ekleyelim aynı şekilde devam edeceğiz. Birinci sırada yaptığımız işlemi yukarıda da devam ettireceğiz. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldık. Şimdi bir üst motife geçebiliriz. Her zaman sağdan başlıyoruz. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz. İkinci zincirin iç kanadını aldım ve ikinci zincirin iç kanadını aldım. Sonra tığın üzerindeki 3 ilmeği çekiyorum. Trabzan tepelerine geldik. 21 tane trabzanım var. Karşılıklı iç kanatlarını alıyoruz. Trabzan tepelerinin karşılıklı iç kanatlarını alıyoruz. Elimi sıkmıyorum. Sizin eliniz çok sıkıysa motiflerinizi 3 milimle ördüyseniz 3.25 ile 3.5 ile birleştirebilirsiniz.
Ya da 2,5 ile ördüyseniz 2,75 ile 3 ile birleştirebilirsiniz. Ben gevşek yapamam, kasmada olur diyorsanız tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Karşılıklı 21 tane trabzan tepesinde alarak kaydırıyorum. Buradaki iki motifi tam şekilde göstereceğim. Sonrasında zaten kaç tane motif eklersek ekleyelim aynı şekilde ilerleyeceğiz. En son karşılıklı 21. trabzanların iç kanatlarını aldım. Trabzan tepelerin iç kanatlarını aldım. Sonra sağda birinci zincirin iç kanadı, solda birinci zincirin iç kanadı ve 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Böylece ikinci sıramızda bitirmiş olduk. Üzerine 3. sırayı ekliyorum. Başlangıcını göstereceğim. Sonrasında istediğimiz sıra sayısı kadar motif ekleyebiliriz. Başlarken her zaman ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz ve her zaman sağ taraftaki motife giriyoruz. Sağda ikinci zincirin iç kanadı, solda ikinci zincirin iç kanadı ve 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sonra karşılıklı trabzan tepelerin iç kanatlarıyla devam ediyorum. Siz de dikerek ilerliyorsanız ikinci zincirlerin tepeleriyle başlıyorsunuz. Sonra trabzan tepelerini dikiyorsunuz ve en son birinci zincirlerin tepelerini alıp o sırayı bitiriyorsunuz. Dikerken de verdiğim sayılara uyarsanız herhangi bir yamukluk olmayacaktır. Birinci motiflerle başladık. Karşılıklı 2 tane motifi birleştirdik. Başlarken her zaman ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağız. Karşılıklı trabzan tepelerini alacağız. Biterken birinci zincirleri alıyoruz. Başlarken ikinci zincirleri alıyoruz. Bu şekilde istediğiniz sıra sayısı kadar. Ben 7 tane birleştireceğim. Üst üste 70 tane de birleştirebilirim. Birleştirme mantığımız değişmeyecek. Şimdi ben 3. sırayı da tamamlayacağım. 4, 5, 6, 7'yi de ekleyeceğim. 7. sırada sıra sonunda artık birinci zincirleri de alınca bir zincir çekip ipimizi yeteri kadar koparıp bırakacağız. Sonra artık yanına motif ekleyeceğiz ve aynı şekilde aynı birleşme mantığıyla örmeye devam edeceğiz. Ben 7 sırayı da tamamladım. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Artık sıra sonundayım. Üzerine ekleyeceğim motif olmadığı için en son bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Sonra o ipleri gizleyeceğiz. 7 tane motif üst üste eklendi. Artık yanına motif ekleyebilirim. Burada da işlemimiz değişmeyecek. İlmek yapacağız. Sonra ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağız. Karşılıklı trabzan tepelerini alacağız ve birinci zincirlerin iç kanadıyla biteceğiz. Sonra üzerine motif ekleyeceğiz. Ve yine ikinci zincirlerin iç kanadı, trabzan tepeleri ve birinci zincirlerin iç kanadı. Örgüyü bilenler anlamıştır ama ben yeni başlayanlar için böyle başlangıcını göstermek istiyorum. Burada nasıl geçiyoruz onu göstermek istiyorum. Sonrasında artık 49 tane motifi böyle sıra sonu bittikçe yanına ekleyerek motifler ekleyerek yukarı doğru birleştireceğim. Sağ ilmek yapıyorum. İlmeği tığdan çıkardım. Her zaman sağ taraftaki motiften başlıyorum. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz. Sağ tarafta ikinci zincirin iç kanadı, sol tarafta ikinci zincirin iç kanadı. Sonra trabzan tepeleri geliyor. Karşılıklı trabzan tepelerinin iç kanatlarıyla devam ediyorum. Benim 21 tane trabzanım var. Sizde bu farklı olabilir. Motifleriniz farklı olabilir. Ya da motifi büyütmek için bir sıra daha ikili trabzan geçmiş olabilirsiniz. Sayılarımız değişik olabilir. O yüzden karşılıklı trabzan tepelerini alarak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve bir üst motife geçebilirim. Her zaman sağdan başlıyoruz. İkinci zincirin iç kanadı,
ve solda ikinci zincirin iç kanadı. Sonra trabzan tepeleri ve en son birinci zincirlerin iç kanadıyla bitiriyoruz. Birleştirme bu şekilde ilerliyor. Birinci zincirlerin iç kanadını alalım. Sonra bir tane daha motif ekleyelim. İkinci zincirlerin iç kanadı, trabzan tepeleri ve birinci zincirlerin iç kanadı. Sonra tekrar bir tane daha motif. Ben bu şekilde üst üste motiflerimi yukarı doğru ekleyeceğim ve 7. sıra bittikçe yanına motif ekleyeceğim. 7 tane daha motif ekleyeceğim. 49 tane motif bitene kadar bunu yapacağım. Eni 7, boyu 7'li yukarı doğru birleştirilmiş motiflerim oluşmuş olacak. Sonrasında yapacağımız işlem, biz yukarı doğru birleştirdiğimizde arada böyle boşluklar oluşacak. Bir sonraki işlemimiz buradaki boşlukları kapatmak. Yine birleştirme mantığımız değişmeyecek. Sadece bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekeceğiz. Yukarı doğru birleştirme işlemini bitireceğim. 49 tane motifi ekleyeceğim ve sonra aradaki boşlukları beraber kapatacağız. Tüm motifleri size anlattığım gibi aşağıdan yukarı doğru birleştirdim. Birleştirme mantığımız neydi? İkinci zincirlerle başla, trabzan tepelerini al ve birinci zincirlerle bitir. Artık arada boşluk kısımlarımız kalıyor. Onları kapatmaya geçeceğiz. Yine aynı yöntemi kullanacağız. O yüzden ben birkaç tanesini hazırladım. Bir tanesini size anlatmak için bıraktım. Motif başlangıcından bitimine kadar birleştirme mantığımız değişmeyecek. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeği çıkardım. Her zaman sağ taraftan başlıyoruz. Sağ tarafta ikinci zincirin iç kanadıyla başlıyorum. Sol tarafta da ikinci zincirin iç kanadını alıyorum. Ve karşılıklı 21 tane trabzan tepesinin iç kanadını alıyorum. Birinciden başlayarak en son 21. trabzan tepelerinde iç kanadını alıyorum. Ve sıra sonunda birinci zincirlerin iç kanadını alıp bırakıyorum. Aşağıdan yukarı doğru birleştirdim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Burada değişen tek şey, bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekmek. O zinciri de neden çekiyorum? Biz burada birleştirme yaptığımızda, kaydırma yaptığımızda arada bir birleştirme noktamız oluştu. Fazladan bir yer oluştu. Ben zincir çekmeden ikinci zincirlerin iç kanadıyla birleştirmeye başlarsam burada kasma yapacak. Kasma yapmaması için arada bir tane zincir çekiyorum. Arada bir zincir çektim ve yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyorum. Zaten bir tane zincirimiz kaldı. Zincirlerin iç kanadını aldım ve trabzanların iç kanadıyla devam ediyorum. Fark eden tek şey, sıra sonunda birinci zincirlerin iç kanadını aldıktan sonra arada bir zincir çekiyoruz. Tekrar üst sırada motifleri birleştirmeye devam ediyoruz. Yeni başlayanlar için bir tane daha göstermek istiyorum. Yine birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Bir diğer motife geçerken arada bir zincir çekiyorum. Tekrar zincirlerin iç kanadıyla birleştirmeye devam ediyorum. Sonra trabzan tepelerin iç kanadı ve en son birinci zincirin iç kanadı. Bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Bir üst sıraya geçerken arada bir zincir çekelim. En son bir zincir çekip 7. sıranın sonunda ipimizi koparalım. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Yukarı doğru devam ettim. En son 7. sıranın sonunda birinci zincirlerin iç kanadını alınca bir zincir çekiyorum ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Artık tek bir parça elde ettik. Buradaki ipleri de gizleyeceğiz. Ben diğer ipleri gizledim. Bunları size göstereceğim nasıl gizleyeceğimizi. Sonrasında artık örgüyü süslemeye geçeceğiz. Ben o aşamaya geçmeden size bebek battaniyesinin tek kişilik ve çift kişilik yatak örtüleri için ölçüleri vereceğim ve motife göre ölçü nasıl hazırlanıyor, ayarlanıyor onu anlatacağım. Benim buradaki motiflerim 13 santim. Ben 13 santime göre örnekler vereceğim. Ama sizin 10 santim olabilir. Siz de ona göre kendi ölçülerinize göre motif sayısını artırırsınız. Benim 13 santimde 7 tane kullanıyorsam siz 10 santimde belki
8 tane 9 tane kullanacaksınız. Sadece motif sayılarımız artar. Artık buradaki ipleri de gizlemek istiyorum. Örgünün arkasını çevirdim. Burada örgünün arkasında ipi gizleyeceğiz. İplerimizi gizlerken her zaman daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum ki giriş çıkışım kolay olsun. Burada en son bir zincir çekip ipimizi kopardık. Ben burada düzgün bir gizleme yapmazsam ipim buradan gevşeyecek ve sonrasında baştan aşağıya kadar sökülecek. Onu istemiyorum. O yüzden ipi öncelikle örgünün arkasına çekiyorum. Çok gerdirerek de yapmıyorum ki burada herhangi bir oyuntu, çökme olmasın. Sonrasında yapacağım işlem buradaki ipi bir zincirle buraya sabitlemek. Sonrasında herhangi bir sökülme olmayacaktır. Yıkadığımızda da kullandığımızda da herhangi bir sökülme olmayacaktır. Sonrasında ipi istiyorsanız aşağıya doğru, istiyorsanız köşeden gizleyebilirsiniz. Ben her zaman köşeden gizliyorum ki tüm iplerimi hem ipimin nerede olduğunu bileyim, sonradan sökmek zorunda kalırsam, herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalırsam, hem de köşede gizlemek bana daha kolay, daha düzgün görünüyor. Burada ipi köşeden geçirerek gizledim. Sadece köşenin içinden, boşluktan geçirmiyorum. Buradaki 6. sıranın iplerinden de geçiriyorum ki, içinden geçiriyorum ki daha sağlam olsun. Sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. İlmekle başladığımız ipi de temizleyelim. Burada zaten ilmek yapmıştık. Zincirimizi sıkılamıştık. O yüzden herhangi bir zincir çekmeden temizleyebiliriz. Bu şekilde ipimi gizledim ve artık ipleri temizlenmiş tek bir parçam var. Süsleme yapmak istemiyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Artık koltuk şalımız, TV battaniyemiz hazır. Eninde 7, boyunda 7 motifli parçamızı hazırladık. Benim motiflerim 13 santimdi. Şimdi size artık kendi yapmak istediğiniz örgüye göre ölçüler vermek istiyorum. 90'a 91 örtü istiyorsanız aynı benimki gibi birebir çalışabilirsiniz. Benim motiflerim 13 santimdi. Yan yana 7 tane motif kullandım. Sizin motifleriniz 10 santimse ve 90 santime ulaşmak istiyorsanız o zaman yan yana 9 tane motif eklemelisiniz. 9 çarpı 10 90 santim. Yani motiflerinizin ölçüsüne göre motif sayısını artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ben size vereceğim ölçüleri bilinir markalardan, böyle içimiz sinerek aldığımız markalardan, kendi internet sitelerinden aldım ölçüleri. Siz evinizdeki bebeğinizin battaniyesinin boyutunu bilirsiniz. Arkasında zaten etiketinde yazar. Ya da tek kişilik ya da çift kişilik örtülerin o etiketlerinde yazar. Oradaki ölçülere göre yapabilirsiniz. Ama benim herhangi bir ölçüm yok, sizin verdiğinize göre yapacağım derseniz ben size standart olarak hepimizin bildiği markalardan ölçüler vereceğim. Burayı da yine detaylı anlatacağım. Uzun anlatıyorsun diyen arkadaşlar var. Lütfen oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Yaşlı teyzelerimiz var. İnterneti bilmeyen teyzelerimiz var. Ya da matematik hesabı zayıf olan arkadaşlarımız var. Yeni başlayan satış yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Ve en önemlisi de özel gereksinimli arkadaşlarımız var. Onlar bana DM'den mesaj atıyorlar. Zorlandıkları yerler daha fazla olabiliyor. O yüzden benim amacım zorlanabilecek kesime tek tek anlatabilmek. Örgüyü bilenler oynatma hızından hızlandırarak izlesinler lütfen. Motifleriniz 13 santimse yine benimki gibi. Ördüğünüz motifleriniz 13 santim geldi. Bebek battaniyesi yapmak istiyorsunuz. 2 tane ölçü öne çıkıyor. Yine ekranda da yazılı olarak paylaşacağım. Siz şimdi enine 100, boyunu 120 istiyorsunuz. Motifleriniz de 13 santim. Enine 100 yapacaksanız 100 bölü 13 yaklaşık 8 tane motif ediyor. Yani 100 santim yapmak istiyorsanız eninde 8 tane motif kullanacaksınız. Boyunu 120 istiyorsanız 9 tane motif kullanacaksınız. Yani eninde 8, boyunda 9 tane motif olacak. İlla ki tam kare yapmak zorunda değiliz. Yani 8'e 8, 9'a 9 yapmak zorunda değiliz. Dikdörtgen şekilde de yapabiliriz. Bebek battaniyesinde 2 tane ölçü var demiştim. İkincisi de 110'a 90. Eni 110, boyu 90. O zaman ne yapıyoruz? 110 santimlik bir tane genişlik istiyorsak eninde 9 tane motif kullanıyoruz. Bunu da nasıl buluyorum? Eninde
110 santim gerekiyor. Bir tane motifim de 13 santim. O yüzden 110'u 13'e bölüyorum. Yani 9 tane motifimin olması gerekiyor. Boyunda da 90 santim demiştik. 90 santim, bizimki de 90 santim zaten. Boyunda da 7 tane motif gerekiyor. Yani 9'a 7 motif yapıyoruz. Toplam 63 tane motif gerekiyor. Bunu motifleri 13 santim olanlar için söylüyorum. Her santim için anlatamam ama yine tekrar örnek vermek istiyorum. Sizin motifleriniz 10 santim geldi diyelim. Boyunda 110 santim gerekiyor. 110 bölü 10, 11. Demek ki boyunda 11 tane motif olması gerekiyor. Eninde 9 tane motif olması gerekiyor. Onun gibi. Bebek battaniyesi kısmı bu kadardı. Şimdi tek kişilik yatak örtüsüne geçiyorum. Tek kişilik yatak örtüsünde de 2 tane standart beden çıkıyor. Biri 160'a 220. Eni 160, boyu 220 santim. Benim motifim 13 santim olduğu için eninde 12 tane motif kullanıyorum. Boyunda 17 tane motif kullanıyorum. Yani eni için 160'ı 13'e böldüm. Eninde 12 tane motif olması gerekiyor. Boyda da 220 santime ihtiyacımız var. 220'yi 13'e bölüyorum. Boy kısmında da 17 tane motif kullanıyoruz. 160'a 220 santimlik tek kişilik yatak örtüsü için toplam 204 tane motif yapıyoruz. Tek kişilik yatak örtüsünde de 2 tane ölçü var demiştim. İkincisi de 170'e 240. Eni 170 santim, boyu 240 santim. Bunun için de eninde 13 motif oluyor, boyunda 19 tane motif oluyor. Toplam 247 tane motif hazırlıyoruz. Siz kendi motifleriniz kaç santimse enini ve boyunu o santime bölüyorsunuz. Yine bir tane örnek vereyim. Sizin motifiniz 11 santim diyelim. 170 santime ulaşmak istiyorsunuz. O zaman siz de yan yana 15 tane, 16 tane motif eklersiniz. Tek kişiliği de söyledikten sonra çift kişilik yatak örtüsü için ölçüyü vermek istiyorum. Orada standart bir beden var. Yine farklı ölçüler var. Dediğim gibi siz kendi örtünüze göre ölçülerinizi, motiflerinizi ayarlayabilirsiniz. Standart olarak 220'ye 240 santim. Eni 220, boyu 240 santim. Eninde 17 motif var. Boy kısmında 19 tane motif var. Yani toplam 323 tane motif hazırlıyoruz. Diyelim ki siz bunu koltuğunuza göre ya da kanepenize göre yapmak istiyorsunuz. O zaman koltuğunuzu ya da kanepenizi açın. Ölçüsünü alın. Eninde kaç tane motif gerekiyor, boyunda kaç tane motif gerekiyor, ona göre örgünüzü hazırlayın. Bu örgüyü istediğiniz yere göre uyarlayabilirsiniz. Önemli olan elinizde ölçü olsun. Artık bu şekilde örtüyü anlattıktan sonra tek kişilik yatak örtüsü de yapsanız, çift kişilik yatak örtüsü yapsanız ya da bebek battaniyesi de yapsanız. Bunu bebek battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Sonrasında yapacağımız işlem değişmeyecek. Etrafından bir sıra, iki sıra ne kadar gerekiyorsa ikili trabzan geçeceğiz. Birleştirme yerlerini düzelteceğiz. Örgümüzü daha düzgün, daha güzel bir hale getireceğiz. Onun üzerine süslememizi yapacağız. Kenar süsü olarak istiyorsanız benim gösterdiğim süsü yapın. İstiyorsanız internette, YouTube'da farklı arkadaşların anlattığı çok güzel süslemeler var. İstiyorsanız da onları kullanın. Buradaki artık işimiz süsleme. Kendi zevkinize göre ilerleyebilirsiniz. Benimle beraber aynısını yapmanıza gerek yok. Ölçüleri de verdikten sonra artık örgünün etrafından bir sıra ikili trabzan geçelim. Siz ne kadar büyütmek istiyorsanız o kadar ikili trabzan geçebilirsiniz etrafından. Aklınıza takılan yerleri de YouTube'da yorumlara ya da Instagram'da örgülerinizi fotoğraflı olarak gönderirseniz daha çok yardımcı olabilirim. İkili trabzan örmeye örgünün herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Zaten tam bir kare yaptık. İstediğimiz yerden başlayabiliriz. Buradaki amacımız birleştirme yerlerimizi düzeltmek ve düzgün bir görünüm elde etmek. Ben burada başlangıçta ikinci motifin ortasından başlamak istiyorum. Dediğim gibi istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Yine bir tane ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doladım ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. Herhangi bir yerden başlıyorum. İki ilmeği birlikte tuttum. Trabzanın tepesine girdim ve ipi aldım. İkili trabzan yapmak için tığın üzerindeki iki ilmeği birlikte çekiyoruz. İki ilmeği birlikte çektim. Buradaki ilmekten kalan ipi de arada gizliyorum ve iki ilmeği birlikte çektim. Bir tane ikili trabzanla başladık. Burada yapacağımız işlem ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapmak ve birleştirme yerlerini 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçmek.
Kalan ilmeği gizleyebildiğim kadar gizliyorum. Sonra dışarıda kalanı keseceğim. Sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. Tığın üzerindeki iki ilmeği birlikte, iki ilmeği birlikte çekiyorum. Trabzanların üzerine ikili trabzan yaptım. Köşe boşluğuna geldim. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ben diğer örgülerde de birleşim yerlerini 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyorum. Bütün örgüyü ben ördüğüm halde buradan 2 tane ikili trabzan çıkartırken buradan 3 tane ikili trabzan çıkarabilirim. Çünkü örerken elimin sıkılığı, gevşekliği değişebilir. Size anlatırken o an fark etmemişimdir. Çocuğumla konuşurken fark etmemişimdir. Televizyon izlerken fark etmemişimdir. Önemli olan sayı değil. Önemli olan düzgün bir görüntü. Burada birleştirme yerimiz yine V harfi şeklinde görünüyor. Onun sağına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Kendisine tam ortasına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve soluna batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar köşeden örmeye devam ediyorum. Köşeye bir tane ikili trabzan ve ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Ben burada 3 tane ikili trabzan yaptığımda trabzanlar üst üste binseydi, çok sıkışık bir görüntü olsaydı burayı 2 tane ikili trabzanla geçerdim. 2 tane ikili trabzan yaptım diyelim. Arada boşluk oluştu. Bu şekilde bir boşluk oluştu diyelim. O zaman demek ki bir tane eksik yapmışım. Bir tane daha yaparım, 3'e tamamlarım ve o şekilde devam ederim. Önemli olan ne boşluk görüntüsü olacak ne de üst üste binen bir görüntü olacak. Düzgün sıralı bir görüntü istiyoruz. İkili trabzanlarla köşeye kadar devam ediyorum. Köşeye kadar ikili trabzanlarla geçtim. Örgü bilenler için şunu da söylemek istiyorum. İstiyorsanız siz birinci sırada sık iğne geçin. Onun üzerine ikinci sırada ikili trabzan yapın. Ben şimdi yeni başlayanlar böyle sık iğnede çok fazla elini sıkar da kasma yapar diye sık iğneyle başlamak istemedim. Siz istiyorsanız sık iğneyle başlayın, üzerine ikili trabzan yapın. O şekilde de yapabilirsiniz. Köşeye kadar ikili trabzanlarla geldik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Örgümüzün 4 tane köşesi var. Köşedeki 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Sonrasında onun üzerine de süslemelerimiz gelecek. Bir tane daha birleştirme yerini göstermek istiyorum. Sonrasında zaten bir bütün örgü aynı şekilde ilerliyor. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık ve ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yaptık. Köşeye kadar geldik. Köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki birleşim yerine 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyorum. V harfinin bir tane sağına ikili trabzan yaptım. Bir tane tam V harfinin ortasına battım. İkili trabzan yaptım. Bir tane de soluna battım. İkili trabzan yaptım. Sonra köşeden örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada da 3 tane ikili trabzanla geçtim. Burayı görüyorsunuz. Burada V harfinin yani tam birleştirme yerinin sağına batmadan direkt ortasına batsaydım buradaki trabzan olmayacaktı ve arada boşluk görünecekti. Ne boşluk olacak ne de iki trabzan üst üste binmiş gibi görünecek. Dikkat edeceğimiz nokta bu. Bu şekilde ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapalım. Birleştirme yerlerine 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçelim. Ve köşe noktalarına 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Bu şekilde başladığımız yere kadar gelelim.
Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla geldim. Köşelere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve birleştirme yerlerinden aldığı kadar 2 ya da 3 tane ikili trabzan çıkartıyoruz. Sıra sonuna geldim. Burada ilk yaptığım trabzanın, ikili trabzanın tepesine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Birinci ikili trabzan sıramızı bitirmiş olduk. Ben bir sıra yapacağım. Siz üzerine istediğiniz kadar ikili trabzan yapabilirsiniz. Onun için de 3 tane zincir çekersiniz ve yine trabzanların üzerine ikili trabzan yaparsınız. Artık zemini düzelttik. Herhangi bir yerden ikili trabzan çıkarmayacağız. Köşelerde de yine 3 tane ikili trabzan üzerine sırasıyla 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İstediğiniz kadar ikili trabzan yapıyorsunuz. Sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırıyorsunuz. Ben burada bir sıra ikili trabzan yapacağım. O yüzden sıra sonunda ilk ikili trabzanın tepesine girdim ve kaydırdım. Burada artık süslememize başlıyoruz. 1, 2, 3. Onunla nasıl yapacağımızı, nasıl görüneceğini göstermek istiyorum. Buradaki örgüde kullandığım kenar süslemesini kullanacağım. Hırkaları, yelekleri sergilerken mankenin üzerine giydiriyorum. Çok soruyorsunuz tarifi var mı diye. Ben Instagram'ı yeni açtığımda orada örgücü bir tane arkadaştan görmüştüm. Kendisi de sağ olsun izin vermişti. Fotoğraftan kendimi çıkarmıştım. Herhangi bir anlatım yok. Ben buradaki kenar süsünü kullanacağım. Siz istediğiniz, beğendiğiniz bir tane kenar süsünü kullanabilirsiniz. Görüntüsü o şekilde. Onun için de aynı yere 7 tane ikili trabzan yapacağız. 3 tane zincirle başladık. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Aynı yere trabzanın tepesine 6 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber toplam 7 tane ikili trabzan olmuş olacak. 5, 6 ve 7. 3 tane zincir çektim. Onda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Aynı yere 6 tane daha ikili trabzan yaptım. Ve toplam 7 tane ikili trabzan oldu. Sonra sırasıyla aşağıdan 1-2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başına doladım. Yine 1-2 tane trabzan atladım. 3. trabzanın tepesine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Oldukça kolay. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aşağıdan 1-2 tane trabzan atlıyoruz. 3. trabzanın tepesine sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığın başına doladım. 1-2 tane trabzan atladım. 3. trabzanın tepesine 7 tane ikili trabzan yaptım. 7 tane ikili trabzan yap. Aşağıdan 2 tane trabzan atla. 3.'ye sık iğne yap. O şekilde ilerleyeceğiz. 7 tane ikili trabzan yaptım. Aşağıdan 1-2 tane trabzan atladım. 3. trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başına doladım. 1-2 tane trabzan atladım ve 3.'ye 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane gösterdim. Son kez bir tane daha göstermek istiyorum. Yeni başlayanlar için. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra aşağıdan 1-2 tane ikili trabzan atlayıp 3.'ye sık iğne yapıyorum. Tığın başına doladım. 1-2 tane trabzan atladım. 3. trabzanın tepesine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve aşağıdan 2 tane trabzan tepesi atlayıp 3.'ye bir tane sık iğne yapıyorum. Elimizle el ütüsü yaptıkça model daha çok ortaya çıkacak, kendini gösterecek. Sırasıyla 6 tane süslemeyi yaptım. Tam köşeye gelecek süslemeyi yapacağız. Burada 2 tane trabzan atladığımda tam ortadaki
trabzanın üzerine denk gelmiyor. Köşede 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Ben tam ortaya denk gelsin istiyorum. İkincinin üzerine denk gelsin istiyorum. Daha güzel bir görüntü olacak. O yüzden 2 tane atladığımda olmuyorsa 3 tane atlıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atladım. Dördüncünün tepesine sık iğne yaptım. Sonra tığın başına doladım. Yine 1, 2 tane trabzan atladım. Üçüncünün tepesine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece tam köşedeki yaptığımız 3 tane trabzanın ortasına denk getirmiş oluyorum. Onu da birazdan göstereceğim neden öyle yaptığımı. Sonra yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Aşağıdan 1-2 tane trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine sık iğne yapıyorum. Tekrar tığın başına doladım. 1-2 tane trabzan atladım. Üçüncünün tepesine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1-2 tane trabzan atladım. Üçüncünün tepesine sık iğne yapıyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Tam köşenin ortasına denk getirdiğimde, ikinci trabzanın üzerine denk getirdiğimde bu şekilde daha düzgün bir görüntü oluyor. Tam orta noktasına denk geldi. Köşeyi düzgün şekilde yapmış olduk. Bunu sadece köşelerde yapacağız. Diğer köşelerde de denk gelmediğinde bir öncesinde 3 tane ikili trabzan atlayabiliriz. Ya da bir tane gerekiyorsa bir tane trabzan atlarız. İkincisine sık iğne yaparız. O şekilde köşeleri ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi herhangi bir görünüm farkı yok. Ördüğüm örgüde de buradaki örgüde de o şekilde ilerlemiştim zaten. Küçük bir motif olsa burada sayı ayarlayabiliriz ama büyük bir örgüde bu sayıyı ayarlamamız çok da mümkün değil. Ben şimdi aşağıdan 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncüye 7 tane ikili trabzan yaparak tekrar 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncüye sık iğne yaparak bu şekilde devam edeceğim. Bir sonraki köşeye kadar devam etmek istiyorum. O köşeyi de göstereceğim. Sonra artık sıra sonuna kadar size gösterdiğim şekilde ilerleyeceğiz ve artık örgümüzü bitireceğiz. Battaniyemizi bitireceğiz. Ben diğer köşeye kadar örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örerek devam ettim aşağıya kadar. Köşeye geldim. Diğer köşede denk gelmemişti. Burada denk geldi. Yani bir tarafta denk gelmedi diye diğer tarafta denk gelmeyecek diye bir şey yok. Ama denk gelmeyebilir. O zaman ne yapıyoruz? Ben burada 2 tane atladım. Tekrar 2 tane atladığımda burada tam ortadaki ikinci trabzanın tepesine denk geliyor. İstediğim yere denk geliyor. Ama denk gelmeyebilirdi. O zaman buradan bir tane de trabzan atlayabilirdim. 3 tane de trabzan atlayabilirdim. Burada denk geldiği için aynı devam ediyorum. 2 tane ikili trabzan atladım. Üçüncüye sık iğne yaptım. Tekrar tığın başına doluyorum. 2 tane trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani aşağıda köşede 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Tam ortadakine ikinciye 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada denk geldi. Diğer köşede denk gelmeyebilir. O yüzden köşeden bir önceki yerde bir tane de atlayabilirsiniz. 3 tane de atlayabilirsiniz. Tekrar yine sık iğne trabzan, sık iğne trabzan olarak devam ediyoruz. Tüm kenarları bitireceğim. Artık sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız ve artık örgümüzü düzleştireceğiz ütü kullanmadan. Sonrasında bitmiş halini görebiliriz. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki son köşede denk gelmedi. O yüzden arada sadece bir tane ikili trabzan atladım. O şekilde köşeleri denk getirerek devam ediyoruz. Ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. En son 7 tane ikili trabzan yaptık. Ve yine 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncüye sık iğne yaptık. Burada da denk gelmiyorsa yine bir önceki yerde burada bir tane ya da 3 tane ikili trabzan atlayabilirsiniz. Sıra sonunda sık iğnemi yaptım ve düzgün bir bitiş yapacağım. Onun için ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum.
Daha küçük bir tığ numarası aldım ve burada düzgün bir bitiş yapacağız. Birleştirme yaparken anlatmıştım. Trabzanların ve zincirlerin V harfine benzeyen tepeleri var. İç kanatları var ve dış kanatları var. V harfine benzeyen tepeleri var. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Tüm görünümü eşitlemiş olacağız. Bunun için de en başta 3 tane zincir çekmiştik. 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine arkadan giriyorum. V harfine arkadan girdim. İpi aldım ve geriye çektim. Burada da son yaptığım sık iğne var. Sık iğnenin arka kanadına giriyorum. İç kanadına giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Bir tane daha V harfi trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Burada 3 zinciri atlamıştık. Bu oluşturduğumuz trabzan tepesi de zincirin tepesi olmuş oldu. Yani tüm görünüm gördüğünüz gibi eşitlenmiş oldu. Tüm motiflerde, örgülerde bu bitişi kullanıyoruz. Sonra arkada artık ipimi gizleyebilirim ve artık örgümüz hazır. Öncelikle ipi şöyle arkaya almak istiyorum. Çok fazla çekiştirmiyorum ki buradaki yaptığımız trabzan tepesi daralmasın. Bir tane zincir çekip buraya sabitledim ve sonra istediğim yerlerden geçirerek gizleyebilirim. Bu artık bizim örgümüzdeki son işlemimiz. İpi de temizledim. Tekrar görüntüsünü göstermek istiyorum. Zincirin tepesi de artık V harf şeklinde görünüyor. Artık örgümüz bitti. Nasıl düzleştireceğimize geçmek istiyorum. Özellikle bu birleştirmeyi yaptığımızda hırkalarda, yeleklerde bazı arkadaşlarımızın eli sıkı gelebiliyor. O yüzden kasma yapabiliyor örgülerde. O yüzden size diğer hırkalarda da anlattığım gibi buradaki birleştirme noktalarımızı bu şekilde tepelerimizi açıyoruz. Öncelikle yapacağımız işlem düzleştirme yaparken ütüyü değdirmiyoruz. Uzaktan buhar verebilirsiniz. O şekilde ipleri açabilirsiniz. Minder altına, halı altına koyabilirsiniz. Katlayarak düzeltebilirsiniz. Bunları çeşitli videolarda göstermiştim size. Özellikle bu kaydırmada yapacağım işlem benim böyle enine, boyuna kaydırma tepelerini açacağım. Bu tüm örgülerde de geçerli. Trabzan tepelerini açmak, böyle kaydırma yerlerini açmak, örgüyü esnetmek, el ütüsü yapmak demek. Altıgen hırkada göstermiştim. Parçalar yamuk olduğu zaman ne yapmıştık? Böyle parçaları esnetmiştik, trabzan tepelerini açmıştık ve düzeltmiştik. Mesela buradaki motif şu an böyle görünüyor. Ben bunu nasıl düzleştirebilirim el ütüsüyle? Trabzan tepelerini açıyorum. Köşelerden çektim. Trabzan tepelerini açtım. Motifi esnetiyorum. Bu şekilde. El ütüsüyle böyle düzgün bir hale getirebiliriz. Yine örgümüzde de aynı işlemi yapacağız. Yani öncelikle işlemimiz kaydırma noktalarımızı açıyoruz. Elimiz sıkı gelmiş olabilir. Hepimizin elinin sıkılığı, gevşekliği farklı. Sonrasında süsleme yaptığımız yerleri elimizle düzeltebiliriz. Açabiliriz. Burada elimiz düzgün gelmiştir. Değerinde sıkı gelmiştir. Böyle bu şekilde açabiliriz. Öncelikle elimizle örgümüzü düzeltelim. Sonra dediğim gibi artık uzaktan buhar verebilirsiniz. Minder altına, halı altına koyabilirsiniz. Ya da katlayarak düzleştirebilirsiniz. Siz kendi düzleştirmenizi yapın. Ben de kendi düzleştirmemi yapayım. Artık videonun sonunda bitmiş halini görelim. Size gösterebilmek için 10 dakikalığına halının altına koydum. Videonun sonunu yapıp bugün artık videonun düzenlemesini yapmak istiyorum. Motiflerimiz 13 santimdi ve yan yana 7 tane motif kullandık. Örgümüzün süslemeleriyle birlikte eni boyu 92 santim oldu. Renkli iplerden birer tane, krem olan ipten de 3 tane alsanız yeterli gelecek. Benim yaptığım ölçüler için renklilerden bir tane, krem renkten 3 tane alsanız yeterli oluyor. Size diğer ölçüleri vermiştim. Hesaplamalarda zorlananlar lütfen bana mesaj olarak atsınlar. Enini kaç yapmak istiyorlar, boyunu kaç yapmak istiyorlar, motifleri kaç santim oldu. Bana Instagram'dan yazarsanız ya da YouTube'da yorumlara yazarsanız ben oradan hesaplayıp size söylerim. Zaten çoğu kişi hesaplayacaktır ama dediğim gibi hesaplayamayanlar olabilir. Benden o şekilde de yardım isteyebilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir düzleştirme yapmadan sadece 10 dakikalık şekilde böyle görünüyor. Ben tabii ki bunu düzleştireceğim.
Benden istediğiniz örgüleri yapıyorum biliyorsunuz. Adam asılı motifleri hazırladım 70 tane ve kapüşonlu bir tane hırka anlatacağım. Buket battaniyeler var, omuz şalları biliyorsunuz. Onlardan bir tane hazırlayacağım. Onun için de annemin evden getireceği 90'larda ördüğü bir tane paspası bekliyorum. Çünkü ilk gördüğümde de böyle rengarenk, böyle dilim dilim annelerimiz örerdi eskiden. Aynı onun kendisine benziyor. Paylaştığım zaman da 90'larda annemin ördüğü, 2020'lerde benim ördüğüm diye paylaşacağım. Pinterest yelek vardı. İp koparmadan birleştirmiştik. 8 tane daha motif hazırlamıştık. Yine onu da ip koparmadan birleştirmekte zorlananlar için böyle daha kolay şekilde yapıp anlatacağım. Elimden geldiğince battaniyeyi anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri çekinmeden sorun lütfen. Benden istediğiniz örgüler olursa da onları yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.